Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle gözlerinize, lezzetiyle midenize hitap edecek puf puf kabaran yumuşacık harika bir açma tarifiyle geldim. İçi tel tel ayrılan yumuşacık bu açma tarifini hiçbir püf noktasını atlamadan izlemenizi tavsiye ederek yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ve çeyrek çay bardağı sıvı yağını da alarak 2 tane yumurtayı ekliyorum. Birinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum ve bütün malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Önceden elemiş olduğum unumu ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da karışımıma ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu yoğurma aşamasında kalan unumu azar azar kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ben tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ve tabii ki kullandığınız unun markasına ve kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. Şimdi 1 yemek kaşığı oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağını da hamuruma ekleyerek tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamur elinize iyice yapışabilir. Bu aşamadan sonra çok katı bir hamur yoğurmak istemediğim için ellerimi temizledim ve elime biraz sıvı yağ damlatarak hamurumu bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Ve açmamız için oldukça ele yapışan ve yumuşacık kıvamda bir hamur yoğurduktan sonra üzerini hava almayacak şekilde bir streç film ve temiz de bir bezle kapatarak ılık bir ortamda hamur 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1,5 saatte mayalandı. Maya kokusu çıkması için hamurumu şöyle bir toparlayarak masamın üzerine alıyorum. Ve hamurumu masada rulo yaparak uzatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı bile. Bu da hamurumun ne kadar güzel mayalandığının bir göstergesidir. Şimdi uzatmış olduğum hamuru toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu aşamalarda kesinlikle un kullanmıyorum. Eğer hamur elinize yapışırsa birazcık sıvı yağ damlatarak bezelerinizi alabilirsiniz. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum ve bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatarak oda ısısında 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim orada dinlenirken ben de açmamın iç harcını hazırlıyorum. Böyle bir kaseye göz kararı biraz lor peyniri ve biraz süzme peyniri ekledim. Tabii ki sizler açmalarınızı farklı iç harçları kullanarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcımı bu şekilde sürülebilir bir kıvama getirdikten sonra kenara kaldırıyorum ve dinlenen bezelerimden bir tanesini masamı hafif yağlayarak masamın üzerine alıyorum. Ve ilk bezemden başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi açarken öncelikle elimle açtım. Daha sonra merdane ile bu şekilde kenarlarını eşitliyorum. Ve açmış olduğum bezemin üzerini her tarafına gelecek şekilde önceden eritmiş olduğum tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Ve artık açmama şeklini vermeye başlıyorum. Bu şekilde hamurumu bir kesme aparatıyla ortadan ikiye kestikten sonra her iki hamur parçasına da yukarıdan aşağı doğru olacak şekilde 5'er tane kesik atıyorum. Ve önceden hazırlamış olduğum peynirli iç harcını hamurlarıma yerleştiriyorum. Karmaşık gibi görünse de aslında yapımı oldukça kolay ve keyif veren bir açma tarifi. Şimdi peynirin üzerinden hamuru kapatarak içe doğru katlıyorum. Lütfen burayı dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Katlama işlemi yaparken bu şekilde hamurumuza üçgen şeklini vererek katlıyoruz. Aksi takdirde açmanız farklı bir şekil alacaktır. İlk parçayı katladıktan sonra diğer hamur parçasını da aynı şekilde dış tarafından
kıvırarak üçgen şeklinde katlıyorum. Ve ilk açmalarımı bu şekilde hazırlamış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi tek bezeden 2 tane açma elde ediyoruz. Ve hemen sizlerin de daha kolay anlayabilmesi için bir tanesini daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten aslında yapımı oldukça kolay ve kısa sürede hazırlanabilecek bir tarif oldu. Sadece 6 bezeden toplamda 12 adet açma elde etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci bezemi de aynı şekilde açıp yağladıktan sonra kesme aparatımla yukarıdan aşağıya doğru 5 tane şerit olacak şekilde kesiyorum. Ve her iki tarafı da iç harcını yerleştirdikten sonra içe doğru kıvırarak üçgen şeklinde katlayıp açmamın şeklini vermiş oluyorum. Gerçekten şekli de lezzeti de şahane, denemenizi ısrarla tavsiye ettiğim bir tarif oldu. Diğer açmalarımı da hemen hızlı bir şekilde hazırlarken sizlere de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve benim için küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Videomu ilk defa izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerin bildirimini anında almış olursunuz. Şimdi bütün açmalarımı hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim ve üzerini temiz bir bezle kapatarak yarım saat oda sıcaklığında tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayası gelen açmalarım harika bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine sürmek için bir yumurtanın sarısını kenara ayırmıştık. Üstüne 1 yemek kaşığı da yoğurt ekledim ve güzelce karıştırarak karışımımı her tarafına gelecek şekilde açmalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada ben açmaların üzerine yumurta sarısı sürerken fırınımı da alt üst ayarda ısınması için 180 dereceye ayarladım. Şimdi açmalarımın üstüne yumurta sarılarını güzelce sürdükten sonra süslemek için mavi haşhaş kullanıyorum. Sizler dilerseniz çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade olarak da açmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben mavi haşhaşı çok sevdiğim için bugün mavi haşhaş kullandım. Ve şimdi artık açmalarım fırına girmek üzere hazır. Pişmesi için fırınıma götürüyorum. Açmalarımın altı da üstü de nar gibi kızarıncaya kadar fırınımda güzelce pişirdim. Sizlere şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bugüne kadar yaptığım ve yediğim en güzel açma tariflerinden bir tanesi oldu. Bana güvenerek tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorum kısmına geri dönüşlerinizi bekliyorum. Ve hemen bir tanesini bölerek iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten içi de sünger gibi yumuşacık, göz göz kabararak pişti. Bölerken de ne kadar tel tel ayrıldığını sizler de ekrandan görebiliyorsunuz zaten. Ve hemen iç dokusunu daha yakından görebilmeniz için bir tanesini daha bölüyorum. Gerçekten oldukça iştah açıcı görünüyor ve lezzeti de tarif edemeyeceğim kadar güzel oldu arkadaşlar. Hem göze hem mideye hitap eden muhteşem bir tarif hazırladım bugün sizler için. Ve artık bu güzel tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve tekrar sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için tarifimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Sonraki tarifimde de görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.